Squid Game Türkiye'de çekilseydi kimler oynardı? Yani halihazırdaki orijinal kadronun yerinde hangi Türk oyuncular yer alırdı? İşte bu videoda bu soruyu cevaplayacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirsen çok sevinirim. Ayrıca senin de bunu yapsalardı ya da Türkiye'de bu çekilseydi bu video gibi bir video isterdim dediğin bir şey var mı? Bir film veya bir dizi yazarsan sevinirim. Şu aşağı yorum yazacaksın. Öyleyse başlıyoruz. Başrolümüzden başlıyoruz. 456 Gi-hun. Bu arada bazı isimleri söyleyemezsem şimdiden kusura bakma. Çok zor isimler benim için. Karakterimizin başlangıcını bir gözden geçirelim isterseniz. İpe sapa gelmez, kumarbaz, hayırsız, üçkağıtçılık, haytalık, işsizlik, ne kadar pislik varsa bu karakterde oluşmuş. Yani karakter demek bile benim içimden gelmiyor, emin ol. Bu pisliklerin hepsinin bir araya gelmiş olması yetmezmiş gibi bir de gitmiş başını mafyayla belaya sokmuş. Tüm organlarını vermek üzere kağıt imzalamış. Bir de üzerine yetmezmiş gibi ailevi sıkıntıları bir yana annesinin sırtından geçilen, doğru dürüst bir baba olamayan, eşinden boşanmış, her türlü olumsuzluk ve çukura batmış bir adam. Bu karakteri acaba kim iyi oynayabilir diye çok düşündüm. Benim ilk aklıma İsmail Hacıoğlu geldi ama daha sonra çok daha uygun bir aklıma geldi. O da Ahmet Kural'dı. Düğün Dernek, Kardeş Payı, özellikle Çalgı Çengi'de oynadığı karakter Gi-hun'a çok yakın bir karakter. Gelelim kadın karakterimize ki benim ismini söylemekte çok sinirlendiğim bir şey. Sabeok. Evet, türlü denemelerden sonra doğru okuyamadıysam ismini kusura bakma. Güçlü bir kadın zor şartlarda Kuzey Kore'den Güney Kore'ye göçmüş. Sessiz, kararlı ve becerikli. Aynı zamanda güzel de bir kadın. Ailesini bir araya getirmeye çalışıyor. Ve onun ailesini bir araya getirme çabalarının motivasyonuyla hayata yeniden sarılıyor. Bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de hep temkinli. Yani her olaya karşı temkinli yaklaşıp en olabilecek kötü şeyi düşünüp ona göre her şeye hazırlıklı olmaya çalışıyor ve ona göre bir aksiyon oluyor. Benim de bu karakter için aklıma gelen tek bir oyuncu var, Büşra Develi. Kendisi de benzer bir karakteri FGP dizisinde oynamıştı. Bilmeyenler için orada da bursla okuyan bir üniversite öğrencisiydi. Geçimini diğer öğrencilerin ödevlerini yaparak sağlıyordu. Ailesine bakmak durumundaydı. Bir de engelli bir erkek kardeşi vardı. Onu da çekip çevirmek durumunda kalıyordu. Hep çalışkan, temkinli ve zeki bir karakter. Son olarak da güzelliğini üstüne koyduğumuzda Sabeok'u Türkiye'de en iyi canlandırabilecek altyapısı da olan Büşra Develi olur. Benim üzüldüğüm karakterlerden bir tanesi Abdul Ali. Bu saftirik arkadaşımız gerçekten çok sevildi ve kaybı da bir o kadar ah be oğlum öyle mi yapılır orada dedirtti. Bu karakteri Türkçe'de en kısa ve kolay şekilde anlatacak olursak Türkiye coğrafyasındaki tüm evdeki teyzelerin ve annelerimizin biçilmiş damat adayı diyebiliriz. Saf, temiz, İşinde gücünde dürüst, takım elbisesini giyer, tıraşın olur, oh mis. Şaka bir yana oyuncular arasındaki en iyi kalpli olduğunu inandığım kişi bu. Yani karakter bu. Saflık temasıyla çok fazla ön plana çıkıyor ki saflık denince benim aklıma ilk Mucize Doktor geldi. Oradaki karakterimizi de Taner Ölmez çok güzel canlandırmıştı. O kadar güzel saf karakteri oynuyor ki olmazsa olmaz dedim, Taner Ölmez bu karakterin altından çok iyi bir şekilde kalkar diye düşündüm. Tabi karakterin tek saf olma olayı yok. Kararlılık ve yardımseverlik de var ama bunlar zaten Taner Ölmez'in Mucize Doktor karakteri de olan şeylerdi. Geçelim sıradaki karakterimize Sang-woo. İnşallah doğru okumuşumdur. Niye bu kadar zor bu isimler bilmiyorum. Belki de dizideki en gerçekçi karakter bu. Ben de olsam böyle yapardım diyebileceğimiz bir karakter. Finale kalmasının sebebi de her şeyi her an yapabilecek olmasındandır. İhanet etmek, yalan söylemek, aklınıza ne geliyorsa. Kazanmak için her yol mübah. Böyle bir uzun biri benim aklıma geldi ama neyse. Karakterimiz yüce soygunlar yapıp hesabına paralara geçirmiş, türlü dolandırıcılıklara kalkışmış ve yapmış. Bunların hepsi ortaya çıkınca da ya ben bu parayı nasıl ödeyeceğim deyip oyuna katılmış. Yani hırsızlık var, kurnazlık var, yalan var. Ne ararsan var. Benim de tek aklıma Osman Sonant geldi. Kendisi de Leyla ile Mecnun'un hırsız değil miydi? Gizemli tarafı ne derseniz gene FGP dizisinde bir medya patronu oynuyordu. Sadık Murat Kolhan. Oradan da gizem ve her yol mübahtır sistemine bakabilirsiniz. Yani kısacası Osman Sonant bu karakter için biçilmiş kaftan. Şimdi gelelim sizi şaşırtacağını düşündüğüm bir seçimime. Bu seçim Frontman. Biliyorsunuz oyunun yöneticisi ve her şeyi düzenleyen, organize eden, ayarlayan adam. Biraz karakteri anlatayım, sonra kimin oynayacağını söyleyeceğim. Kimin oynaması gerektiğini düşündüğümü söyleyeceğim. Ben de kas direktörü mü oldum ne? Soğukkanlı, her şeyin hesabını yapar, öldürme konusunda acımasızdır. Yapacağı işlerde hiçbir tereddüt belirtisi göstermez, kararlıdır. Kendinden emin, taş gibi bir karakter. Türkiye'de çekecek olsaydı bence bu karakteri Cem Yılmaz muhteşem oynardı. İki tane karakterinden, yani Cem Yılmaz'ın oynamış olduğu iki filmdeki iki karakterinden örnek verecek olursam bana hak vereceğini düşünüyorum. Biri Müslüm denen bir hıyar varmış.
Bir diğeri de Orada Bir Ağaç Vardı. Pek yakında filminde oynadığı karaktere aslında yöneticiyle çok benzer noktaları var. Oradaki mafya babası da soğukkanlı ve her şeyi hesap eden. Bu çok belli çünkü daha Avatar 1 filmi piyasada patlamışken adam Avatar 2'nin peşinde ve korsanını almaya çalışıyor. Ve bu filmi ele geçirmeye çalışırken yaptığı planlar doğrultusunda aldığı kararların hiçbirinden de çekinmiyor. Korsancıların başını 2 dakikada hacamat edebiliyor. Film seti baskınına gidiyor. Hemen artistlere aldırıyor. Yani çok temiz işler, çok temiz hareketler yapıyor. Kısacası Cem Yılmaz'ın ben bu karakteri canlandıracağını düşünüyorum. Bence çok da renkli ve farklı olurdu. İzleyiciyi de çok çekerdi. Gelelim dizideki orta sınıf mafya babasına. Orta sınıf diyorum çünkü birçok işi kendisi de halletmek durumunda kalıyordu. Başarısız olduğunda da çok büyük hüsranla karşılaşıyordu. Karakterimiz Doeksu. Yüzünde de böyle bir dövmesi var. Çok şiddet yanlısı, asabi, küçümseyici, pişmanlık yok, şefkat yok, strateji desen o da yok. O anda bir alavere dalavere yapıp ortalığı karıştırmak, birilerine zarar vermek, onu eğer iyi çıkaracaksa ve karlı çıkaracaksa yapmayacağı iş de yok. Çevresindekilere korku salıp şiddet yapıp yukarı çıkabileceğini zanneden biri. Türkiye'de de Timur Acar bunu çok iyi oynar diye düşündüm. Bunu da neden derseniz Avrupa Yakası'nda oynadığı İzzet karakteri de buna benzer bir karakterdi. O da çok şiddete meyilli, korkutmaya dayalı ve etrafındakileri de rahatsız eden bir karakterdi. Aslında ilk düşündüğüm karakter Celal Nalçakan'dı ama Timur Acar bana biraz daha yakın gelip sonradan değiştirme kararı aldım. Şimdiki karakterimiz ise Han Mi Neon. Allah'ım sen affet. Özür dilerim arkadaşlar. İddialı, açık sözlü, kendini savunmaya hazır. Atılgan, ikiyüzlü, çok çabuk karar verip bir anda ne olduğunu şaşırırsınız. Olayı değiştirmiş olur her şeyi. Bir anda kendi lehine çevirir. Bir bakmışsın kuyu etmiş seni, ölüyorsun, haberin bile yok. Seçerken biraz zorlandım çünkü Türkiye'de bu tarz bir karakteri oynayabilecek bence çok fazla potansiyele sahip Türk kadın oyuncu var. İlk başta aklıma Özgün Amal geldi, sonra Ceyda Düvenci dedim. Ondan sonra da evet bu kadın oyuncu vardı dedim ve Nihal Yalçın'a karar verdim. Tipoloji olarak da çok benziyor diğer adaylarıma kıyasla. Nihal Yalçın karakterden karaktere girebilen, çok yetenekli, doğaçlama yetenekleri çok üstün. Ayrıca zeki karakterleri de çok iyi kamera karşısında sergileyebilen bir oyuncu. Tabii söylemeyi unuttum. Eğer senin de bu karakterlerle ilgili şu karakteri şu Türk oyuncu oynasaydı daha iyi olurdu dediğim bir yer varsa onu da yorumlar bölümüne yazarsan bir de videoya bir like at. Arada sevinirim. Bir de bir hype puan varmış. Onu da ver. Bu telefonda yorumları sola kaydırınca hype puan çıkıyormuş. Onu da bana atarsan çok sevinirim. Son karakterimize gelecek olursak benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesi diyebilirim. 001. Evet. İlmen. İlolhun. Ohmen. İlhomen. İsmini geçiyorum. Kusura bakmayın. 001 diyeceğim artık. Yaşlı. Artık hayattan bezmiş. Ne olursa olsun ya. Bana ne ya. Dünya patlasın. Bana ne ya diyen bir karakter. Oyunlara da zaten o atmosferde katılıyor. Farkındaysanız ilk oyunda kırmızı ışık, yeşil ışık oyununda yürürken gülerek ve kahkaha atarak neredeyse yürüyor. Diğerlerinin izlerken de eğleniyor. Lan diyorsun ne alaka bu adam böyle. Sonradan tüm olayı öğrenince aslında o adamın en başlardan bir tanesi olduğunu ve sadece hayatının sonunda bir heyecan aramak için oyuna katıldığını öğrenince diyorsun ki tamam. Belli, eğlenmeye gelmiş. Bu kadar eğlenip de seyirciyi de eğlendirebilen ve düşündürebilen bir karakteri bu yaşta olup da kim oynayabilir? Hadi sordum sana. Cevapla, bekliyorum. Tamam, zaman doldu. Bende sıra. İlyas Salman'ı seçtim. Sence İlyas Salman nasıl olurdu? Onun da cevabını sen ver. Hadi. Her şeyi de benden bekleme yani, değil mi? Onun cevabını verirken de videoya like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı, bir de şu hype puanı söylemiştim ya, tekrar söyleyeyim. Cep telefonunda yorumları sola kaydırıyorsunuz. Hype bölümü çıkıyor. Oradan bana bir hype verirsen çok sevinirim. Videonun da sonuna geldik. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Hoşça kal.